Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri orkideleri sulama derdinden kurtaracak bir orkide büyütme yönteminden bahsedeceğim. Bunun için ihtiyacımız olan 5 litrelik bir su şişesi. Bu plastik bir su şişesi. Videolarımı beğenmeyi, etrafınızda paylaşmayı ve aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Bir maket bıçağı ile kesiyorum. Şimdi kapağını bir metal delici ile delikler açacağım. Sadece bir tane delik açacağım. Bunu biraz büyütmem gerekiyor. Daha sonra plastik şişemizin en alt kısmında, yani kapağa yakın kısımlarına bu şekilde küçük delikler açıyoruz. Bu delikler orkidedeki suyun süzülmesine yardımcı olacak. Sulamadan orkide büyütme yöntemi için marketten çiçeksiz bir orkide aldım. Çiçeksiz orkideler marketlerin indirim reyonunda çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Evet, bakın görüyorsunuz, orkidem şu anda aslında sağlıklı bir orkide. Birkaç tane çürük kökü var. Bunları da temizleyeceğim. Bu orkide çam kabuğuna dikili ve çok fazla sulanmış. Çok fazla sulamalarda genelde orkide köklerinde çürümeler ya da sararmalar olabiliyor. Hemen üzerindeki çam kabuklarını temizliyorum. Orkidenin iç kısmında bir sünger var. Genelde yeni alınan orkidelerde bu şekilde iç kısmında sünger oluyor. Bu süngerin orkidelere zararı aslında çok fazla yok. Sadece fazla sulama yapmamanız gerekiyor. Çünkü fazla sulama sonucu bu sünger fazla su çekerek orkide köklerinin iç kısmından çürümesine ve sararmasına sebep olur. Burada dikkat etmeniz gereken, orkideyi sadece köklerine bakarak sulama yaparsanız ve çok fazla suda bekletmezseniz orkideye zarar vermez bu sünger. Fakat size şimdi yakından göstereceğim. Bakın, süngeri açıyorum ve açtıkça gördüğünüz üzere bakın iç köklerinin tamamıyla sararmaya başladığını sizler de görebiliyorsunuz. Şimdi çürüyen kök uçlarını keseceğim. Burada dikkat etmeniz gereken, sararan kökleri kesinlikle kesmeyin. Bakın bu şekilde kökleri çürüyen ve içi boşalan, sünger gibi olan kökleri sadece kesiyoruz. Şimdi orkidemi yıkayıp dezenfekte edeceğim. Orkideyi dezenfekte etmek için oksijen suyu kullanacağım. Ben genel olarak orkidelerimi dezenfekte etmek için oksijen suyu kullanıyorum. Bunu eczanelerden bulabilirsiniz. %3'lük bir oksijen suyunu, bir yemek kaşığı kadar oksijen suyunu 1 litre suyun içerisine koyuyorum bu şekilde. Ve orkidemi içerisine koyup dezenfekte edeceğim. Bakın, orkidemi yıkadım ve daha yakından görebiliyorsunuz çürüyen yerlerini, sararan yerlerini. Şimdi bu suyun içerisinde 1 saat bekleteceğim. Orkidenizin sadece köklerini değil, yapraklarınızı da silerek dezenfekte edebilirsiniz. Çünkü genelde orkidelerde hem yapraklarda hem de köklerde bir takım hastalıklar ya da böcekler olabiliyor. Eğer orkidelerinizi saksısını değiştiriyorsanız mutlaka orkidelerinizi dezenfekte etmeniz gerekiyor. Yoksa orkidenizde bir hastalık ya da bir çürüme varsa yeni saksısında da devam eder. Bu yüzden bu şekilde hem yapraklarını hem de köklerini dezenfekte etmeyi unutmayın. Evet, daha sonra yeni saksısını alacağım. Şimdi ihtiyacım olan bir ip. Gördüğünüz üzere kalın bir ip kullanıyorum. Çünkü bu ip ile orkidemizin su ihtiyacını karşılayacağız.
Evet, orkideler için çam kabuğu kullanabilirsiniz. Çam kabuğu orkideler için iyi bir topraktır. Hemen kesip orkidemin yeni yerini hazırlayacağım. Bakın yakından da gösteriyorum bu şekilde çam kabukları. Tabii çam kabukları değişebiliyor bakın. Üzerinde biraz daha böyle değişik bir yapı var. Normalde kullandığım çam kabuklarından bu biraz daha farklı. Şimdi çam kabuğunu hemen saksının altına döküyorum. Bakın içerisindeki ipi biraz daha yukarı çıkarıyorum. Bu ip önemli, yukarı çıkması. Ve ben orkidelerde özellikle yosun da kullanıyorum. Çünkü yosunun su emme kapasitesi yüksek, nem ortamını sağlıyor. Şimdi orkidemi oksijenli suyun içerisinden çıkarıp hemen çam kabuğunun bakın üzerine koyuyorum. Ve hemen orkidemin iç kısmına özellikle yosun koyacağım. Böylelikle orkidemin daha hızlı kök çıkarmasına bu yosun da yardımcı olacaktır. Evet, şimdi üzerine tekrardan çam kabuğu koyuyorum. Evet, orkide artık hazır. Bakın şöyle yakından da gösteriyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde duracak. Şimdi dalını da göstermek istiyorum. Bakın dalının da hemen budama yapacağım. Çünkü buradan çiçek dalı çıkarabilir. Özellikle yeşil boğumun hemen üzerinden kesiyorum. Ve ilk çıkardığı çiçek yeriyle yeşil boğum arasından kesiyorum. Bu şekilde orkidemizin yeni çiçek dalı çıkarmasını da kolaylaştırmış olacağız. Evet, bakın orkidem için hazırladığım saksı sistemini görüyorsunuz. Orkide dalını desteklemesi için bir çubuk koydum. Şimdi bu orkidemizin toprağı kuru olduğu için bu şekilde suyu doldurdum ve iyice içine oturtacağım. Bu suyun içerisinde orkidemi 10 dakika bekleteceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı çevrenizde arkadaşlarınızla paylaşırsanız da mutlu olurum. Orkide toprağını bu suyun içerisinde 10 dakika beklettim ve suyunu döktüm. Şimdi bakın sadece görüyorsunuz bu kadar bir su koydum. Çok fazla su koymanıza gerek yok ya da kapağa yakın da su koyabilirsiniz. Fakat buradaki sistemde orkide sadece ve sadece ip ile suyu çekecek. Gördüğünüz üzere bakın ipin ucu suyun içerisinde ve ip suyu emerek yavaş yavaş yukarı doğru orkidenin köklerinin ve toprağının ihtiyacı olan suyu çekecek. Ve böylelikle bunun dışında orkidenizi sulamanıza gerek yok. Sadece bir kez bu şekilde su koyuyorsunuz ve artık orkideniz günlerce, aylarca bu suyun içerisinde ki ip ile sadece su ihtiyacını karşılayacak. Kesinlikle sulama yapmayın. Bu yöntem ile orkidelerinizi sürekli sulamaktan artık kurtulmuş oluyorsunuz ve orkideleriniz ihtiyacı olan suyu aldığı için daha hızlı bir gelişim gösterecek. Bakın bu orkidemi daha önce ben bu sistemde ekmiştim ve size gelişimini göstermek istiyorum. Bu tarz bir sulama sisteminde orkidenizi sulamanıza gerek kalmıyor ve orkideleriniz hem yeni kökler hem yeni yapraklar çıkarmasına yardımcı oluyor. Çünkü fazla sulamamış oluyorsunuz. İp yardımıyla bakın yavaş yavaş suyu çekerek sadece orkidelerin kök gelişimini sağlıyor. Bakın giderek büyüdü bu orkidem ve giderek yeni kökler çıkarıyor. Bakın daha da yakından gösteriyorum size. İlerleyen zamanlarda bakın 2 yeni kök daha çıkardı ve yaprağı da gördüğünüz üzere biraz daha büyüdü. Bakın bu şekilde ve diğer kökleri de bakın giderek büyüdü ve kök sayısı giderek arttı. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.